Arkadaşlar ben hayatımda böyle bir güzellik görmedim. Kuzey Kutup Dairesi'nin kırsalını, başka şehirlerini, bu eşsiz doğasını göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, geyikleri de böyle beslemiş olduk. Çok tatlı hayvanlar fakat boynuzları niye böyle bilmiyorum. Bu geyik eti lezzetli bir et. Dana etinden de çok farklı değil tadı. Burada gördüğünüz bitki örtüsüyse arkadaşlar tayga. Tayga ormanları yani bunların hepsi. Muhteşem bir gün batımı var arkadaşlar. Kutupta gün nasıl batıyor? Sevgili arkadaşlar, herkese günaydın, selamlar, saygılar, sevgiler. Gördüğünüz gibi muhteşem bir doğaya geldim. Ve bugün sizlere Kuzey Kutup Dairesi içerisinde yaşayan yerli halkları tanıtmaya çalışacağım. Bu videoda daha doğrusu. Şimdi çok güzel bir köye geldik. Agni Imandri buranın ismi. Burada Murmansk'ın yani bu bölgenin yerli halkı Samiler yaşıyor. Daha doğrusu İskandinavya Yarımadası'nın yerli halkı bunlar. Burada yaşıyorlar ve onların etnik bir parkı var. Daha doğrusu köyleri var. Burayı bir nevi tabi turistik alana da çevirmişler. Şimdi orayı gezdireceğim size. Ve daha yakından tanıyacağız. Yani burada yaşayan etnik halkı. Burası Murmansk'tan yaklaşık bir 100-120 kilometre uzakta. Agni Imandri buranın ismi arkadaşlar. Free Wi-Fi da var bu arada. Bu alanın. Benim ekibim burası ve görüyorsunuz doğayı. Burası zaten bir Lapland. Eta? Biletik da. Evet, biletimiz böyle. Rehberimiz Alexander. Grubum da bu şekilde. Snow ski ile kayabiliriz. Bilmiyorum bunu henüz. Göreceğiz hep beraber. Giriş. Burası. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. В чум прям вовнутрь заходите. Şimdi burası Samilerin yaşadığı yurt. Samileri anlatacağım size. Samiler de böyle yurtlar içerisinde yaşıyorlar ve şimdi bize burada birçok bilgi verdi buranın kültürüyle ilgili. Ben de hepsini size yavaş yavaş aktaracağım. Şöyle görüyorsunuz. Duvarlarda zaten hep geyik postu var. Buranın ismi de Çum. Yani büyük. Çok güzel böyle husky köpekleri de var. Sizlere Samileri yani Sami halkını daha yakından tanıtacağım, anlatacağım. Ancak önce bu turun içerisinde yani bu bölümün içerisinde hayvanları besliyorsunuz. Keçiler var, tavşanlar, eşekler, bunları besleyebiliyorsunuz. Ve insanlar da gördüğünüz gibi böyle hayvanları besliyorlar, seviyorlar. Böyle besliyorsun hayvanları tabii. Вторую. Во-во-во, вот теперь одновременно. Во. Видео сразу наклонить. Прям так же подошли, даете ему, обняли. Смелее, смелее, смелее. О, и по одной кормите, так поближе можно прям приобнять. О, ближе, ближе прям его обхватите. Hayvanlar bakın böyle ayaklarını uzatıyor selamlaşmak için, yemek istemek için. Çok güzel. Çok güzeller ya. Bakar mısınız tavşanlar gerçek. Krolik bunlar işte. Gel. Bakın şöyle şöyle besleyebiliyorsunuz bu hayvanları da. İnanılmaz güzel ve tabii şas. Şimdi vereceğim size. Bir dakika, bir dakika. Tavşanlar sardı beni, bir dakika. Вот так, прислонились. И вот так через плечо ему даете. Фото, видео вот так. Bu toprakların arkadaşlar bu herhalde bizon. Dombay yani Türkçedeki ismiyle.
Buna da tabii yemek abi verdi de ben veremedim ya. Çok büyük çünkü hayvan. Ama bir selfie çekilmeye çalışacağım şimdi. Попробуйте. Смелее, вот так через плечо, его раз туда, и не бойтесь. У него на верхней челюсти нет зубов. Смелее. Hayvan çok büyük, ben birazcık korktum tabii. Еду, Dur еду, bakalım. дайте ему. O yidujdu yazına. Vazmiti ottak. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum ama şöyle şey vereceğim. Dur dur. Aha. А, без еды не. Bez yedi niye da yemeksiz olmaz diyor. Tavşanlara bakar mısınız? Arkadaşlar. Çok güzel. 哇，超好拍的。 Kalk, давайте помогите, пожалуйста. Подождите, o da gördüğünüz gibi tavşanlar üstünde. Ama kendilerini de şeysiz sevdirmiyorlar. Enteresan. Hoppa. Hoppa. Спасибо вам большое. Я из Турции. Проходите дальше. Tabii Husky'leri görmeye geldik. Tabii bunlar çanta bir şey gördükleri zaman 这个眼神好粗，它有点吃的。 çok 没有没有， uysal hayvanlar ama 刚放外面。 tabii sana karşı ulusallar diyor. Görevli abi de var. O burada yanımızda. Baksanıza ne kadar güzeller. Doğal ortamlarında burada 好狗， yaşıyorlar. Gel. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bu şekilde kızın montunun altına girmeye çalışıyor. Bu alanda gördüğünüz gibi burada yaşayan hayvanları, işte husky'leri görebiliyorsunuz. Onlarla böyle vakit geçirebiliyorsunuz. Köpekleri tabii beslemiyorsunuz. Köpekler daha fazlasıyla kendilerini sevdiriyorlar sadece. Çünkü az önce verdiğimiz işte elma, havuç gibi şeyleri onlar yemiyor. Çocuk da herhalde bir şey olduğunu zannettiler. Sürekli onu takip ediyorlar. Baksanıza ne kadar güzel. 老杨，你是肚子饿。 Gel. Bende bir şey olmadığını anlıyor ve gelmiyorlar. Yani husky'leri de görmüş olduk arkadaşlar. Çok tatlı hayvanlar ama şu arkadaşta bir yemek olduğunu zannediyorlar ve o yüzden 右下从他们扔那边。 şey yapmıyorlar. Bakar mısınız ne kadar güzel. Yok oğlum bizde yemek falan. Nothing nothing。你走吧。 Yani husky'leri sevmek zor. Sürekli bir şey istiyorlar falan. Dur 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 dur. Evet. Husky ile selfie'mizi de yaptık. Burada hayvanlarla vakit geçiriyorsunuz. Onları besleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve gerçekten eğlenceli, güzel. Yani bu bölgeye geldiğinizde yapılması gereken şeylerden bir tanesi. Burada da bu insanlar geyiklere binmek için sıra bekliyorlar. Geyikler de arkadaşlar şöyle kızak üstünde bir tur yapıyorlar yani geyiklerle. Karşıdan geliyor zaten, görüyorsunuz, insanları çekiyor. Dörtlü dörtlü alıyorlar ve geyik turu yaptırıyorlar başında çobanıyla beraber. Bu abimiz de buranın rehberi. Bu da boss. Çok güzel söz dinliyor vallahi. Gel diyor geliyor, git diyor gidiyor. Arkadaşlar şimdi ben de buraya kadar gelmişken tabii bu kızak turunu da yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Evet. Şimdi kamerayı burada bir ablamıza vereceğim. O benim için çekecek, sağ olsun. Скажите, что с ребятами едете? Evet.
beraber bineceğiz. You are from China, right? Yes. Yeah. Okay. Welcome Gördünüz- to China. One day I hope I would like to come to China. Where are you from in China? Beijing. Beijing. Yes. Okay, Beijing. Pekin'denler yani arkadaşlar. Beijing'den. İnşallah bir gün biz de oralara gidebiliriz. Buraya geldiysek oraya da gideriz galiba. Проходите, садитесь. Come here, sit down, please. Нет, босс, ты никуда Босс. не поедешь. Hold to the rope, to avoid fine. On the right rope. On the right. On the right. On the right. No, no, on the left. On the right. Нет, босс! Стой! Стой! Evet arkadaşlar. Down, sit down. Tamam. Don't get up. Photo together angel. Together dog. Okay. Together dog. Босс, сюда. Suda. Камера. Boss'la arkadaşlar fotoğraf çekiniyoruz şimdi. Gerçekten çok uysal, akıllı köpek. Тихо. Nasıl sahibini dinliyor görüyor musunuz? Evet, şimdi geyikleri beslemeye gidiyoruz. Allah, geyiklerin boynuzları falan kırılmış, şeyler olmuş. Колени с вольера. Burada geyikleri nasıl besleyeceğimizi Не держите Anlatıyor. еду на открытых ладонях. Они arkadaşlar, şimdi de geyiklerle burada fotoğraf veya video çekinebiliyorsunuz. Türk arkadaşlarla karşılaştım. Sağ olsunlar, yardım ediyorlar bana. Bunu tek başıma çekmem imkansızdı herhalde. Ama gördüğünüz gibi çok tatlı hayvanlar. Fakat boynuzları niye böyle bilmiyorum. Benim tabii hem çekip hem beslemem zor. O yüzden ben başka insanlar nasıl besliyorlar göstereceğim. Tabii elinde insanlar bir şey aldığında hayvanlar haliyle alışmışlar. Уважаемые гости, Saldırıyorlar. можно подойти покормить упряжных оленей, которые вас... İşte böyle görüyorsunuz, geyikleri de bu şekilde besleyebiliyorsunuz. Ama boynuzları niye öyle onu bilmiyorum. Yani hepsi öyle. Herhalde bakımsızlıktan değil de şeyden mi oluyor acaba? Evet arkadaşlar, geyikleri de böyle beslemiş olduk. Çoğunu yere döktüm ya, neyse. Замерзли. Или пойдем Evet, на несколько gördüğünüz gibi минут в чул. beslemek Я немножко gerekiyor ama расскажу про почему олени такие рогатые. ben tam beceremedim galiba, ya da tek başıma beceremedim. Ablalar yaptılar. Hayvanları beslemesi çok güzel, keyifli ama tabi beslerken de biraz dikkat etmek gerekiyor. Hızlı davranmak gerekiyor. İşi bilmek gerekiyor. Böyle bak, nasıl bunlar da laf söz dinliyorlar vallahi. Arkadaşlar tabi size biraz da Sami kültüründen bahsedeyim. Yani Sami halkı kimdir? Sami halkı, ya da öyle söyleniyor herhalde. Bunları anlatayım. Gördüğünüz gibi onlar da göçebe bir topluluk. Yurtlarda kalıyorlar. Buna çum diyorlar mesela, bu büyük yurta. Aşağıdaki ufak yurtlara ise başka bir isim veriyorlar. Aslında ben bundan yapmak istiyordum ama bundan yapabilecek miyiz? Onu bilmiyorum. Bakalım. Samiler arkadaşlar Kuzey Avrupa'nın yerli halkı. Norveç, İsveç, Finlandiya ve Rusya'nın Kola Yarımadası'nda, yani şu an bulunduğumuz bölgede yaşıyorlar. Murmansk bölgesinde. Yaşadıkları bu alana da, geniş alanın hepsine de Sapmi diyorlarmış kendi dillerinde. Sami halkının toplam nüfusu 80 bin ila 100 bin arasında diye düşünülüyor arkadaşlar. Rusya'da özellikle bu Kola Yarımadası'nda 1500 ve 2000 kişi kadar kalmışlar. Bugün katıldığım bu turda arkadaşlar onların kültürel, etnik yaşamını gösteren bir tur. Yani Murmansk'a geldiğinizde yapabileceğiniz etkinliklerden bir tanesi. Ve tabii ben de buna katılıp hem bu güzel doğayı sizlere göstermek hem de bu kültürü biraz daha yakından tanımak ve size tanıtmak istedim.
Rengeyi bu kültür için gerçekten çok önemli. Rengeyi hayatın bir parçası, her şeyle bir parçası. Geçim kaynakları da rengeyi çobanlığı. Sami kültürünün en ikonik ve kutsal parçası rengeyi arkadaşlar. Yani binlerce yıldır göçebe ya da yarı göçebe olarak rengeyiklerinin izinden gitmişler. Rengeyikleri yaşamlarının en önemli parçası olmuş. Öyle ki rengeyiklerini her şeyde kullanıyorlar. Her şeyinden faydalanıyorlar. Yemek olarak kullanıyorlar. Sütünü, derisini kullanıyorlar. Kıyafet, ayakkabı, çadır için kullanıyorlar. Yani üstündeki şu görmüş olduğunuz şu an karla kaplı ama rengeyi derisinden yapıyorlar. Türk yurtları da böyle. Zaten göçebe bir halk olduğu için adetleri işte birçok şeyi Türklere de benziyor. Zaten Orta Asya kökenli olduğunu söyleyen kaynaklar da var. Buraya tabi 4000-4500 yıl öncesinde geldikleri de söyleniyor. Ve bakar mısınız gerçekten çok güzel bir doğa. Şimdi şunu göstereyim. Bu gördüğünüz yurtlarda yaşıyorlar arkadaşlar. Bir tanesi bu. Daha fazla herhalde hayvanlardan yani yırtıcı hayvanlardan korunmak için ya da başka şeylerden korunmak için daha yüksek yaptıkları bir ev. Bir tanesi bu. Bunun ismi Çum Yurt. Büyük bir yurt. Ve bir tane de o yurtun küçüğünden var. Şu hatta şöyle göstereyim. Bu gördüğünüz yurt. Bunlarda kalıyorlar. Kızaklarla geziyorlar. Tabi okçuluk ve ok atmada Samilerin gelenekleri arasında. А вот сейчас час, да. Ablamız Знаешь, gördüğünüz gibi ok atıyor ve gerçekten güzel attı. Dur bakayım ben de bir yapayım. Натягиваем сильнее, сильнее. Тяните на себя всего. Сильнее, еще сильнее. Вот так, тянем, тянем, Tamam, тянем, bana тянем. ver. Tamam. Ага, сильнее. Ben de ok denedim ama pek başarılı olamadım galiba. İlk defa yaptım bu arada onu da. O yüzden ama attım yani. Samsku У меня одежда. не самская одежда. Это национальный костюм коми. У нас все оленеводы сейчас коми, и поскольку я вас катал сегодня, я оленевод, я в костюме коми. Yani geyik çobanlı arkadaşlar. Geyikler Samilerin kültüründe çok önemli. Ve tabi hala önemli. Halen bugün geçim kaynakları gördüğünüz gibi. Tabi eski özellikleriyle beraber biraz daha burada artık turistik olarak kullanılmaya başlamış ama sonuç olarak halen geçimlerini sağlıyor yani. Şimdi biz tabi yemek yemeye gideceğiz yüksek ihtimalle. Burada yerel bir restoranda yemek yeriz. Ama o tabi Sami kültürüyle alakalı bir restoran mı olacak onu tam bilmiyorum ama yüksek ihtimalle buradaki yani Murmansk bölgesine özgü yemekleri yiyeceğiz sonuç olarak. Burada gördüğünüz bitki örtüsü ise arkadaşlar tayga. Tayga ormanları yani bunların hepsi. Tundra birazcık daha bu ormanların olmadığı düz steplere verilen isim. Step gibi olan yerlere verilen isim. Ve Laponlar da işte gördüğünüz bu doğada, bu coğrafyada yaşıyorlar. Sami halkının yaşadığı arkadaşlar gerçek orijinal köyleri yani neredeyse artık yok denilecek kadar az. Yani köyleri var ama o köylerde de normal bildiğiniz şeylerde yaşıyorlar. Evlerde yaşıyorlar. Yani böyle yurtları, çadırları falan yok. O yüzden ben buraya geldim. Yani onların kültürlerini, Sami kültürünü en yakından görebileceğiniz yer, yaşayışlarını görebileceğiniz yer bu etnik park. Ve yani kendi köylerine gittiğinizde de doğal yaşamlarını göremiyorsunuz. Murmansk bölgesine geldiğinizde eğer Sami köylerini gezmek isterseniz, bu doğayı görmek isterseniz sizi buraya getirecekler. Dolayısıyla ben de buraya geldim. Şimdi yola çıkacağız. Evet. Arabamız bu arkadaşlar. Около 6 месяцев. Полярная ночь на широте Киров, Кольский полуостров, известен своим. Kiros kentine geldik. Kuzey Kutbu'ndaki, Kuzey Kutup Dairesi'ndeki gezime devam ediyorum. Bu kentin ismi Kirovsk ve Hibini dağlarını ziyaret edeceğiz. Yani size Kuzey Kutup Dairesi'nin kırsalını,
başka şehirlerini ve tabii bu eşsiz doğasını göstermeye çalışacağım. Kirovsk'ta yine Murmansk bölgesinin şehirlerinden bir tanesi. Eskiden Leningrad Oblast'ına, bölgesine bağlıymış. Artık tabii kendi başına bir şehir olmuş. Böyle fabrikalar falan var ve eşsiz bir doğası var. Burada çok güzel de bir kayak merkezi var. Hemen şu tarafta sanırım, oraya doğru da çıkacağız. Manzaraları göstereceğim size. Dedim ya, daha fazlasıyla bugün bu güzel manzaraları ve Kuzey Kutup Dairesi'ndeki eşsiz doğayı göreceğiz, gezeceğiz. Şurada aşağıda insanlar kamp bile yapıyorlar. Bakın şurası. Bu dağın üstünde Big Wood diye bir meşhur kayak merkezi var. Murmansk bölgesinin de en önemli kayak merkezi. Rehberimiz Alexander. Привет. Как дела, Александр? Хай, Турция! Отлично, отлично. Горы, хибины. Спасибо. Можно сказать, как жизнь в Мурманске или Мурманск область? С кайфом. С кайфом, да. Отлично, приезжайте. Приезжайте к нам. Мы покажем много чего интересного здесь. У нас очень красиво. И очень суровый климат у нас. Поэтому одеваемся теплее. Ну, ты не одеваешь сейчас, да? Да. Тебе нормально Мне сейчас? нормально. Мне холодно. Отлично, отлично. Spasiba. Rehberimizi duydunuz. Gelin diyor buralara. Tabii gelmek biraz zor, uzak Türkiye'ye, ama aslında uçakla kolay yani. Tabii bu turları da yapmak gerekir ve bu tur çok pahalı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. 6800 ruble. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi yemek yemeye gidiyoruz restorana. Manzaralı bir restoranda. Kirovsk şehri de burası arkadaşlar. Acayip de gri bir şehir yani. Мы там не заблудимся? Нет, А по времени во сколько скажете? я вам сейчас все скажу. Geldik arkadaşlar. Kayak yapılan yere, yani Big Wood Kayak Merkezi. Buranın ismi Hibni Dağı'nda. Ve burada şimdi biz yemeğimizi yiyeceğiz manzaralı bir yerde. Yüksek ihtimalle. Şöyle tabi yine pastane tarzı yerler de var. Yemek yiyilip içilebilecek. İşte teleferikle yukarı çıkıyorsunuz. Oradan da tekrar kayıyorsunuz sanırım. Yani Murmansk'ın ve tabi Rusya'nın en önemli kayak merkezlerinden bir tanesi de burası. Şimdi biz buraya geldik. Ski Resort. Arkadaşlar şimdi biz Ski Pass aldık. Yukarıda restoran. Teleferikle yukarıya çıkacağız, o yüzden yani onun biletini aldık gibi bir şey oldu. Burası, söyledim ya, Murmansk'ın en önemli kayak merkezi diyebiliriz. Bu ablalarla gideceğiz şimdi. Şuradan işte basıyorsun, QR kodu okutuyoruz ve geçiyoruz. Evet. Şimdi yukarı çıkıp yukarıda yemek yiyeceğiz. Ekibimiz böyle. Hepimiz sığarız herhalde. İşte buna biniyorsun teleferikle, yukarı kadar çıkıyorsun. Kayarak iniyorsun. Tabii biz kaymıyoruz, o yüzden bununla çıkıp ineceğiz. Orada bir restoran varmış, orada yiyeceğiz. Там тоже, извините, хватит уже. Тебе две фотографии, одну мешается. У меня тоже Давайте, все красные. Все, они такие зелёные. красивые. Да. А вот они просто это самое, ну как, обычно все на этих спускаются наверх. В общем, они потом спели мне еще песни свои кавказские. Я им там привет, они там вот. Я такая еще говорю, я говорю, вот как бы, а надо до черной речки привет. Arkadaşlar yukarı çıktık ve bu muhteşem doğayı izlemek için buraya kadar çıkıyorsun. Şahsı görüyor musunuz? Tamamıyla duman. Yani bulutların üstüne çıktık. Burası 850 metre arkadaşlar. Yerden yüksekliği. En yüksek bölümü ise şu dağın arka tarafı. O da 1200 metre diye biliyorum. Şimdi biz şu restoranta geldik. Burada yemek yiyeceğiz. Ve insanlar da böyle kayıyorlar aslında buraya.
kaymaya geliyorlar yani. Yani şu güzelliğe bakar mısınız sevgili arkadaşlar? Gerçekten inanılmaz. İnanılmaz ama soğuk, rüzgarlı. İşte burası Plato Restoran. Burada yiyeceğiz. Yani bugün yemeğimizi Kuzey Kutup Dairesi içerisinde gördüğünüz şu manzarada bulutların üstünde yiyeceğiz arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir yer. Gerçekten herhalde benim de Rusya'da gördüğüm en etkileyici yerlerden bir tanesi burası. Hibini Dağı burası. Yani bu dağın hepsi Sami dilinde bu söyleniyor. Hibini Dağı'ymış yani Sami dilinde ismi. Bu kayak olayını da öğrenmem lazım. Snowboard falan. Rusya'da çok var çünkü bunlar ama herhalde yapması zor ve pahalı. Evet, Bigwood şurada yazıyor. Görüyorsunuz bu teleferiklerle yukarı kadar çıktık. Bunun için de söylediğim üzere bir ski pass aldık. Arkadaşımız da şimdi kayacak. Süper. İçeriye giriyorum. Buranın girişi de 1500 ruble. Şöyle şuraya okutuyorsun ve turnike açılıyor. Sol tarafa gidiyorsun dediler. Burası kafe bistro. 2 tarz yer var burada. Hazır menü yani bistro kafe var. Bir de restoran var. Restorandan yerseniz çok beklersiniz dedi. Yani 3 saat sürer dedi rehber. O yüzden bizi buraya yönlendirdi ve aldık. İnşallah kuzey ışıklarını da göreceğiz bakalım. Böyle açık büfe yemekler var arkadaşlar. Püre var, mısır var, nuggets var. İşte salam, kanat. Ne ararsanız var. Bunlardan kendiniz böyle seçip tabağınızı yapıyorsunuz ve yemeğinizi yiyorsunuz. Bunların hepsi az önce girişte ödediğim 1500 rubleye dahil. Şöyle güzel yemekler var. Patates var, makarna var. Yani sebzeli yemekler var. Pilav var. Ve daha birçok buradan işte balıklar var. Buraya özgü. Salatalar var. Bakalım alalım bir şeyler. Evet arkadaşlar. Burada açık büfe yemek yiyebiliyorsunuz. Yani şöyle bir tabak yaptım. Burada en önemli geyik etinden köfte var. Onu yiyeceğim. Yani birkaç video önce geyik eti yemiştim ama lezzetliydi yani beğenmiştim. Bir de salata tabağım var şöyle. Bakalım. Bir de meyve suyu aldım. Hepsi buranın 1500 ruble. Tabii yukarı çıkmak için de 500 ruble ödedik. Toplam 2000 ruble. Gelmek yani turda 10.000 ruble, 10.300 ruble, 12.300 ruble bugün şu masrafın buraya gelmek. Yaklaşık 6.000-6.500 lira yapıyor. Umarım bu video bunun parasını çıkartır. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Geyik etinden köfte de böyle arkadaşlar. Şöyle üstünde de smetan var galiba ya da bir sosu var. Bu geyik eti lezzetli bir et. Dana etinden de çok farklı değil tadı herhalde. Yani çok aşırı bir fark göremedim ben. Hadi bakalım ben bunları yiyeyim, afiyet olsun. Arkadaşlar inanılmaz bir manzara oldu. Şuraya bakar mısınız? Muhteşem bir görüntü oldu arkadaşlar. Kayak pistleri şu tarafta. Bulutların üstündesiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz gün batıyor. Muhteşem. Kutup bölgesinde de gün böyle batıyor işte. Bundan güzel bir şey var mı ya? Baksanıza. Arkadaşlar ben hayatımda böyle bir güzellik görmedim. İnanılmaz. Bakın şimdi.
Muhteşem bir gün batımı var arkadaşlar. Az önce içeriden çektim ama yani restorandan şuradan. Tabii cam vardı, o yüzden çok iyi görünmedi. Ve buradan da sizlere bu güzel manzarayı göstermek istedim arkadaşlar. Bakar mısınız? Kutupta gün nasıl batıyor? Çok aşırı derecede bir rüzgar var. Ve burası arkadaşlar abartısız benim herhalde gördüğüm en iyi manzara olabilir. Süper görünüyor, bakar mısınız? Görüyorsunuz, herkes de bu gün batımının keyfini sürmeye çalışıyor burada. İnanılmaz gerçekten. Muhteşem bir gün batımı oldu ve benim herhalde söyledim ya, gördüğüm en güzel manzaralardan bir tanesi bu. Şöyle biraz insanların arasında yürüyeyim. Geri dönüş vaktimize geldi. Geliyor yavaş yavaş. Şu yukarıda da bir yine seyir terası var ama herhalde oraya da çıkamam. Bugün sizlere işte Kuzey Kutup dairesi içerisindeki manzaraları, güzellikleri göstermeye çalıştım. Çok Çinli var. Çinliler çok iyi biliyorlar burayı ve seviyorlar. Aşağıya iniş vakti geldi arkadaşlar. İniyoruz. Davaydı. Şimdi hemen teleferikle aşağıya ineceğiz. Hala gelenler var ama görüyorsunuz. Arkadaşlar o kadar güzel bir doğa ki yani gerçekten her yeri çekmek istiyorum. Şuraya bakın. Oradan da yine teleferikle yukarıya kadar çıkılabiliyor. Muhteşem bir yer. Yerin ismi de şurası arkadaşlar. Şu gördüğünüz Bigwood Ski Resort. Giriş biletinizi buradan alıyorsunuz arkadaşlar. Buradan aldık biletimizi. Buradan da işte şeyler var. Güvenlik kasaları var. Buraya işte emanetlerinizi bırakabiliyorsunuz. Cüzdanınızı falan. Buradan da kayak takımlarını alıyorsunuz, kiralıyorsunuz. Ya da snowboard'u. Bu şekilde buranın keyfini çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar burası Snezhnaya Derevnya ve içeride buzlarla yapılmış heykeller, heykelcikler var. Ben şimdi oraya girmek istemedim bayağı. Onun yerine size birazcık daha bu çevreyi göstereyim. Zaten turumuzun da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kar yağışı da başladı. Kar yağmaya başladı. Görüyorsunuz böyle kar motorları. İşte kardan heykeller. Gördünüz. Ski resortlar, yani kayak merkezleri. Daha birçok yer var burada. Tabii insanlar burada Kuzey Kutup dairesi içerisinde karla, soğukla yaşamaya alışmışlar. Ve buna göre bir hayat stili oluşturmuşlar.
Bakar mısınız buralar artık ne kadar çok kar yağdığını siz düşünün. Sürekli işte kızaklar, temizleme araçları gibi birçok şey var. Snezhnaya Drevnya yani kar köyü ya da karlı köy herhalde. İşte içinde bu tarz kardan, buzdan yapılmış heykeller var. Kardan daha doğrusu. Şöyle bir tanesinin içini şöyle göstereyim size. Haliyle bunlar burada erimiyor. Yani vakti olanlar için, gelenler için tabi gitmek isterseniz oranın girişi de 1000 ruble. Girip görebilirsiniz. Fakat benim ne bileyim çok da ilgimi çekmedi işin aslını söylemek gerekirse. Şu karşıda ileride gördüğünüz ışıklı yer. Işıklarsa işte Kirovsk şehri. Biz onun hemen üstündeki tepeye çıktık. Zaten bakın şöyle dağların üst bölümü çok yüksek olmamasına rağmen hemen şey oluyor. Bulutlarla kaplanıyor. Ve yukarıdan gördünüz zaten gerçekten muazzam bir görüntüsü vardı. Arkadaşlar güzel ve farklı bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum. Ve tabi Murmansk'la ilgili eğer bugünle ilgili sorularınız olursa ya da Rusya ile ilgili tabi biliyorsunuz sorularınız olursa lütfen bana yorumlardan ulaşın. Yorumlardan sorabilirsiniz ya da Instagram'dan sorabilirsiniz. Şimdi biz Murmansk'a geri döneceğiz. Yaklaşık 2 saat 3 saatlik bir yolumuz var. Ardından bir sonraki gün için hazırlanmaya başlayacağım sevgili arkadaşlar. O yüzden videoyu burada bitiriyorum artık. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde bakalım Kuzey Kutup Dairesi'nin Murmansk'ın neresinde olacağız. Hoşça kalın.